Hayatımın belli bir noktasından sonra sürekli gezdiğimin farkına vardığım için tam zamanlı karavan hayatına geçiş yaptım. Bütün gayrimenkullerimi ve iş yerlerimi sattım. Sonra hayatı tatil gibi yaşayarak devam edeceğim bir sektöre geçiş yaptım. Açıkçası kolay değildi, doğru. Fakat insan bir işi severek yaparsa bu dünyada varlığını bulmaya çalışan insanlardan değil de hiçliğini bulmaya çalışan insanlardan olmaya çalışıyoruz. İyilikleri paylaşarak çoğaltmaya, kötülükleri de paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz. Tam zamanlı karavan hayatı dedin. Sürekli yollardasın. Ne gibi zorlukları var? Sağlığımız, saatimiz yerinde olduktan sonra bence hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ölümden başka her şeye çare var. Özgürlük en büyük bence nimet. Böyle ilk aklına gelen, başına gelen en kötü olay nedir? Bu işin zorlukları ve en keyifli yanları nedir senin için? Ama hatırlanabilecek bir şeyler yaptığımızda insanların hayatına dokunacak, insanlara sürekli fayda sağlayacak. Bu bir bilgi de olabilir, bir eser de olabilir. Sevgili Furkan, kanala hoş geldin. Hoş bulduk Tolga'cığım. Kısaca kendini tanıtır mısın lütfen? Tabii ki. İsmim Furkan Fatih Karaca. 1986 yılı Amasya doğumluyum. Eğitim hayatımı Amasya'da tamamladım. Memur ve ailede yetiştim. Babam emekli. Onlar oradalar mı şu an? Onlar şu an Amasya'dalar. Amasya'da yaşıyorlar. Baba hocamız Amasya'da. Sen her yerdesin artık. Evet, ben her yerde yaşıyorum. Karavanda yaşadığım için. Çeşitli illerde yaşadım. Sürekli olarak kaldığım tabii ki iller de oldu. Ama hayatımın belli bir noktasından sonra sürekli gezdiğimin farkına vardığım için tam zamanlı karavan hayatına geçiş yaptım. Çok zor bir karar. Herkes çok ister, çok hayal eder. Ama hep akıllarda şu soru işareti var. Nasıl para kazanacağız? Yollarda hayatımızı nasıl idame ettireceğiz? Yakıt paramızı, yemek paramızı nasıl kazanacağız? Tüm bunları sana sormak istiyorum. Sen öncelikle bu hayata geçmeden önce ne iş yapıyordun? Ve ne oldu da bu hayata geçme kararı aldın? Şimdi şu şekilde özetle başlayayım istersen Tolga'cığım. Karavan hayatına geçmeden evvel ticari bir geçmişim var, ticari hayatım vardı. Alışveriş merkezlerini malum hepimiz biliyoruz. Benim alışveriş merkezlerinde iş yerlerim vardı. Şeker çikolata ticareti yapardım. O hayatımda uzun bir süre devam ettim ve tabii ki doğa hayatım, doğa aşkım, gezme hayatım, gezme zevkim, keyfim sürekli devam etti. Ve belli bir dönem sonrasında içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, coğrafyanın, dünyanın ilerlediği ekonomik konjonktür ve bizim de ekonomik okuryazarlığımızın iyi olması sebebiyle de bazı şeyleri önceden görerek ticari hayatımı pandemi sürecinden önce, kısa bir zaman kala pandemiye, önceden keşfederek ticari hayatımı sonlandırdım. Bütün gayrimenkullerimi ve iş yerlerimi sattım. Sonra hayatı tatil gibi yaşayarak devam edeceğim bir sektöre geçiş yaptım. Deniz hayatına geçme kararı aldım. Tabii karavan hayatımı devam ediyor. Yani gezerek yaşarken tam zamanlı yaşamayı hep zaten istiyordum ama yani bunun için ne yapabildiğimi keşfetmek. Yani ben Ar-Ge'yi çok iyi yapmaktan yanayım ilk başta. Hissederek yaşamaktan yanayım. Bunun fizibilitesini iyi yaptım ve bir çekme karavan aldım. Tam zamanlı karavan hayatına devam ederken deniz hayatına geçiş yaptım. Kaptanlık eğitimleri aldım. Bunların ehliyetlerini aldım. Bunların deneyimlerini yaşadım. En son mesela bir Rodos Kap'a katılmıştık. 8 tane Yunan adasını yelken basarak büyük bir tekneyle, Hanse 675 büyük bir yelken tekneyle geçiş yaptık. Derken denizde kiralamalar, charter deniyor buna genelde, mavi tur. Böyle işler yaptım. Sonrasında dedim ben bu mavi turu karavan hayatına taşıyayım. Yani insanlar bunu seviyorlar. Karada da versiyonunu yani yapabiliriz. Ve mavi tur konseptini karada, karavanla, 5 yıldızlı diyebileceğim üst düzey tam donanımlı bir karavanla yapma kararı alıp başladım. Şimdi bunu devam ettiriyorum. Çok da güzel, olumlu dönüşlerimiz oluyor ve başladığım günden bu zamana kadar hiç boş günüm olmadı diyebilirim sana. Onun detaylarına geleceğiz. Tabii. Soracağım, merakla bekliyorum, sabırsızlıkla bekliyorum onun detaylarını. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum sana. Sen bir hayal kurdun, bir işin vardı, sonra bir tercih yaptın. Ve dedin ki ben bu hayatı yaşamak istemiyorum, yeni bir hayat yaşamak istiyorum. Evet. Ve bunun için gerekli olan ne varsa, hangi eğitimler varsa gittin bunları aldın. Yani bir bedel ödedin. Evet. Çok da hem bir maddi olarak hem de çok zorlu süreçlerden geçtin. Evet. Zor muydu yani? Bu süreci biraz anlatmanı istiyorum. Bu bedel ağır mıydı senin için? Şimdi şöyle, açıkçası kolay değildi, doğru. Fakat insan bir işi severek yaparsa ve geleceğe dair de bu hayatı bir benim için bir sorun bu. Yapayım da sonrasında da işte bir şeyler elde edeceğim kafasıyla yaparsa tabii ki keyif alamayabiliyor. Sadece geçim kaynağı kafasıyla baktığında olmayabiliyor. Ama bu benim yaşam tarzım, düşünme biçimim, hayat felsefem. Yani bu dünyada varlığını bulmaya çalışan insanlardan değil de hiçliğini bulmaya çalışan insanlardan olmaya çalışıyoruz. Varlığını bulmaya çalışan insanların hepsi yok olmuşlar. Tarihte bazı isimler vardır mesela Karun gibi. Hiçliğini bulmaya çalışan insanlar da hep var olmuşlardır, Mevlana gibi. Bizler de çok hoş. Bunları tabii ki %100 yapamayabiliriz ama bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. İyilikleri paylaşarak çoğaltmaya, kötülükleri de paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir ilerlemem var yani. Birbirimize böyle destek olmak Evet, zorundayız. evet. Güzel bir hayat yaşamak için bu güzellikleri
ve dertlerimizi paylaşarak, dostluğumuzu güçlendirerek Bilgilerimizi önümüze paylaşarak. bakacağız. Bilgilerimizi tabii ki. Biraz şundan bahsetmek istiyorum. Tam zamanlı karavan hayatı dedin. Sürekli yollardasın. Ne gibi zorlukları var? Banyo ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı, çamaşır yıkama ihtiyacı, bu gibi bizim normal standart yaşadığımız ev hayatında alışık olduğumuz konfor alanımızdan çıkıyorsun. Evet. Neler yaşıyorsun? Ne zorluklar yaşıyorsun veya nasıl bir mutluluk yaşıyorsun da bu zorlukları görmezden gelebiliyorsun? Evet. Şimdi sağlığımız, saatimiz yerinde olduktan sonra bence hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ölümden başka her şeye çare var. Evet, ev yaşamını insanların standardı olmasını sağlayan belli bir gelmiş kültür var. Herkes bu şekilde yaşıyor. Doğada yaşamak kolay değil, doğru. Fakat insanların standardı bu olmadığı için öyle geliyor. Ev hayatında yaşamaktaki artılar, eksiler, gezerek yaşamaktaki artılar, eksiler düşündüğümüzde harekete geçmek ve bunun için gereken ne varsa yapmaktan yana insan içerisinde çok güzel bir enerji ve istek hissediyor. Özgürlük en büyük bence nimet. Herkesin hayali değil midir? Ben emekli olayım, belli bir birikime erişeyim ve ondan sonra karavanla gezeceğim. Veya dünyayı gezeceğim, bisikletle gezeceğim, motorla gezeceğim. Hep doğada hayatımı devam ettireceğim. Yani buradaki özlem aslında herkesin bizim istediğimiz yaşam tarzına ulaşması. Tabii sen şu anda seyircilerimiz diyecek ki adam bekar konuşuyor. Ben evliyim, çocuğum var, nasıl gideceğim, nasıl bu hayatı yaşayacağım diyebiliyor. Evet. O şekilde de yaşayanlar var. Düzenini ona göre kuruyor. Tabii. Bu arada bekarlığın da senin tercihin zaten. Evet. Sen de bunun sonuçlarını yaşıyorsun. Evet. Artılarını, eksilerini yaşıyorsun Evet. bekarlığın. Evet. Yani senin de söylediğin gibi evli olarak da bu hayatı yaşayanlar var. Evli olarak yaşayan arkadaşlarımız da aynı benim gibi hayatında pişman olmadığı kararlardan bir tanesini vermiş oluyor. Herkesin zaten bu hayatı yapmak zorunluluğu ya da yapmak mümkün değil. Evet, olamayabilir. Ama bu bir seçenek. Ben böyle bir şey seçtim. Bu hayatı da iyi ki seçmişim diyorum her zaman. Çünkü istediğim yerde geziyorum, istediğim yerde yaşıyorum, istediğim yerde yatıyorum, istediğim yerde uyanıyorum. Bütün dünya bahçem, bütün doğa benim gezme alanım ve istediğim her yerde de hayatımı idame ettirebiliyorum. Kaç yıldır bu hayatı yaşıyorsun? 10 yıla yaklaştı, 10 yıl civarında toplamda bu tarz hayatı yaşamam. Böyle Ama ilk aklına gelen, başına gelen en kötü olay nedir? ya açıkçası belki herkes diyecek, abartıyorsun, öyle bir şey olmamıştır. Yani illa ki yaşamışsındır. Ama inanır mısın? Aklıma gelebilecek öyle kötü bir şey yaşadım diye bir olay yok. Bir taciz, bir kavga, bir zorbalık. Hiç bu zamana kadar öyle bir şey yaşamadım. Sen çok iyi bir insan olduğun için, yüreğin böyle iyilik yaydığı için acaba belayı da mı çekmiyorsun, def ediyorsun? O da olabilir. Yani olabilir tabii ki. Benim karavanımda kaldığım her yerde komşum vardır. Akşamları bana çaya gelirler. Pastalarını yaparlar, gelirler. Ben onlara giderim böyle. Yani ortamlarımız hep genelde böyledir. Her ilde mesela karavancıları belli başlı yerel yönetimler uygulama yaparlar. Kalmasınlar, izin vermiyoruz vesaire. Şimdi ben gittiğim her yerde bir defa öncelikle araştırma yaparım. Kimseden ben de rahatsız olmayacağım şekilde, kimsenin de benden rahatsız olmayacağı şekilde bir ortam seçerim. Ve bulunduğum yeri aslan yattığı yerden belli olur diye bir deyim vardır. Tertipleri düzenlerim, toparlarım, temizlerim ve insanlara her zaman sevgiyle, güzel enerjiyle, iletişimle sohbet ederim, iletişim kurarım. Ve bu bizim standardımız. Bunun birileri iyi geçelim, kimse bana sorun çıkartması kafasıyla değil, tarzımız bu. Yani bunu hayat felsefesi, yaşam tarzı olarak düşünüyoruz. O yüzden hiçbir problem yaşamıyorum hiçbir yerde. Bazı arkadaşlarım var. Karavan hayatına yeni girdiler fakat yapamadılar. Devam ettirmek istemediler. Çünkü dediler ki Türkiye'de bu iş çok zor. Avrupa'daki gibi değil. Bir kanun yok, bir sistem yok, bir düzen yok. Oraya gidiyoruz, burada kalamazsınız. Buraya çekiyoruz, buradan çekin, gidin. Çok ciddi bir baskı ve mobbing yaşamışlar. Mutlu olmadılar ve karavanlarını sattılar. Eminim ki karavan hayatı yaşayan izleyicilerimizin içinde de bu gibi durumlar yaşayanlar vardır. Bunlar nasıl aşılır? Tolgacığım, çok güzel bir konu başlığı bu. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar aslında kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmamak için kendilerini terbiye ederlerse her manada bu aşılır bence. Birçok konu var aslında ama en basiti çevre konusu. Bir karavancı, bir piknikçi, bir mangalcı veya bir doğa sever doğaya gittiğinde ben orada kamp yapayım ve gerisi ne olursa olsun gibi düşünerek hareket ettiğinde bir sonraki gelene tabii ki negatif bir konuyla veya durumla karşı karşıya kalmasını sağlıyor. Sen diyorsun ki çuvaldızı da biraz kendimize batıracağız. Kesinlikle öyle. Gerek çöpünü, rahatsızlık konusundaki ses, eğlenme tarzı, kapladığımız alan, bu coğrafya hepimizin. Ben dünyanın sınırlarıyla, ülke sınırlarından mürekkep olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hepimizin dünya. Bulunduğumuz yerden başlayarak, bulunduğumuz andan başlayarak her yere iyilik hareketini başlatmalıyız. Ve dediğin gibi çuvaldızı önce kendimize batırmalıyız. İnsanların problemleri olabilir. Herkesin o an yaşadığı bir konuyla alakalı, bir durumla alakalı
negatif hissettiği bir şey olabilir. Bu bizimle alakalı değil. Onunla alakalı olduğunu bilip ona göre biz kendimize onu göstermek amacıyla güzel davranmalıyız. Kötülüğe tabiri caizse kötülük yapmak her kişinin kârı ama kötü davranmaya iyilik hareketiyle, güzellik hareketiyle davranmak her kişinin kârıdır. Bir de kanunlar, yasalar. Belki de karavan hayatı Türkiye'de yeni yeni yaygınlaştığı için belki birazcık uygulanamıyor ya da daha tam olarak bilinemiyor da gibi de yorumlanabilir. Umuyorum ki ilerleyen aşamalarda bu Türkiye'de yaygınlaştıkça sistemimiz daha da oturacak. Kesinlikle. Ben 5 yıl önceye göre şu anda çok iyi. Belki 5 yıl sonra bundan da daha iyi olacaktır diye umut ediyoruz. Kesinlikle. Çünkü insanlar bunları deneyimledikçe biliyorlar nasıl olması gerektiğini ve nasıl olacağını keşfediyorlar. Yerel yönetimler de buna göre aktiviteler geliştiriyor, önlemler alıyor, alanlar oluşturuyor. Yani pandemiden önce çadırcılık, doğa yürüyüşleri, trekking, hiking, doğacılık, kano, bisiklet, koşu birçok spor faaliyetlerinde bulunarak ben bu hayatı yaşadım. Hatta biz bir göl kenarına giderdik. Göl kenarında gölün suyuyla yemek yapardık. Gölün suyuyla veya işte akarsuyla duş alırdık. Orada güzel aktivitemizi gerçekleştirir, deşarjımız olur, motivemiz olur, gelirdik. Ama ne yapardık? Doğayı kirletmeden, doğayı bozmadan. Çünkü biz ona muhtacız, o bize muhtaç değil. Bu bakış açısıyla yaptığımız için bunu ister şehir merkezinde yapalım, ister herhangi bir dağ başında yapalım. Böyle bir bakış açısıyla yaptığımız zaman yerel yönetimlerde ve bulunduğumuz civardaki insanlar da rahatsız olmayacaktır ve herkes gerekli önlemi alacaktır. Gereken istediğimiz seviyeye ulaşacaktır. Hem doğaya saygılı olacağız hem de bizden sonra oraya gelecek gelme ihtimali olan insanlara saygılı olacağız. Hayvanlara, bütün canlılara. Peki şimdi sen bu hayata başladın. Bir Instagram hesabın var. Evet. Oradan paylaşımlar yapıyorsun. Bir YouTube kanalın var. Orada da küçük tatlı bilgi videoları çekiyorsun. Öncelikle bunları bir paylaşır mısın benimle ve izleyicilerimizle? Tabii. Furkan Fatih Karaca ismimle Instagram hesabım ve YouTube hesabım var. Bizim bir topluluğumuz var. Caravan Rail Telegram'da. Biz bu iyilik hareketini ben bu hayata başladığım dönemde izlediğim yoldaki karşılaştığım zorluklar veya kolaylıklar, bunların paylaşılması ve bunu sadece benim özelimde değil, herkesin özelinde yapılabilmesi amacıyla bir topluluk oluşturdum Caravan Rail diye. Burada paylaşıyoruz. Aynı zamanda ben sosyal medya kendi hesaplarımdan da paylaşım yapıyorum. Tabii ki önceden bunu hissederek yaşamaktan yana, hani hissedip yaşamaktan yana oldum. Çok fazla vakit ayıramadım ama bundan sonraki hem kiralama hayatımla alakalı, benim bu hayatımı deneyimleyerek bu hayata başlamak isteyen insanların benden deneyimleyip, görüp, nasıl olduğunu gözlemleyip, birlikte hareket edip, onlara işte karavanımızda gezdirip, evlerinden alıp evine bırakıp, sonrasında tatillerinin her aşamasında yardımcı olup bu işi geliştirmek amacıyla sosyal medya adresimi ve YouTube hesabımı biraz daha kuvvetlendirdim. Girip bakabilirler sayfama. Orada iletişime de geçebilirler. Tüm telefon iletişim numaralarım veya mesajlaşma iletişim numaralarım hepsi orada var. Şimdi sen bu hayata adım attın. Aynı zamanda bu hayata adım atmak isteyen insanlara da bir yol gösterme, bir rehber olma niyetindesin. Evet. Çünkü güzelliklerin paylaştıkça arttığına inanıyorsun. Kesinlikle. Harikasın. Instagram hesabını ve YouTube kanalını, Telegram grup hesabını ve numaranı, linklerini açıklamalar bölümüne yazıyorum. Bir de yoruma yazıyorum, başa tutturuyorum. Bu hayata geçmek isteyen ve tereddütleri olan, soruları olan dostlarımız sana ulaşabilirler. Tabii ki her zaman. Ve aynı zamanda sen bir proje geliştirdiğini söyledin. Evet. İnsanlara karavan hayatına geçmeden önce karavan hayatını deneyimlemeleri için 5 yıldızlı bir sistem sunuyorsun. Evet. Bir tatil fikri bulmuşsun aslında. Evet. Onları evlerinden alıyorsun. Kendi aracınla ulaşımlarını sağlıyorsun. Aracın arkasında çekme bir karavan var. İstedikleri yerlere bir tur organizasyonu yapıyorsun. Evet. Ve o insanlara karavan hayatını öğretiyorsun. Evet. Tuvalet kısmı nasıl kullanılır, karavan nasıl kurulur, ne gibi zorlukları var vesaire. Karavan hayatı onlara göre mi değil mi bir kere bunu anlıyorlar. Evet, keşfediyorlar. Ve hangi tip karavan alacaklarını anlıyorlar. Böyle bir model belirlemişsin. Evet. Bence seni tebrik ediyorum Teşekkür nacizane. ederim. Teşekkür ederim. Muhteşem. Teşekkür ederim. Yani hem iş modeli olarak senin hayatını sürdürülebilir hale getirmek için muhteşem bir kazanç kapısı, hem de harika bir hizmet, hem insanlara hem de sektöre. Bu fikir nereden çıktı, nasıl gelişti ve nereye gidecek, biraz bunları konuşalım. Tabii. Ben kendim ne zorluklar çektim, neler yaşadım, ne deneyimler edindim. Bunları yaşarken ne gibi kayıplar verdim, gerek zaman manasında, gerek madde manasında. Hepsini insanlar yaşamadan da öğrenebilsin, bunları deneyimleyebilsin, bu bilgiye kolay ulaşabilsin niyetiyle aslına bakarsan. Gerek Caravan Rail grubumuzu, kuruculuğunu yapıp şu anda çok güzel bir kitlemiz oluştu. Herkes aynı görüşte, aynı bakış açısıyla grubumuzu sahiplendi, devam ettiriyor ve iş modelimi de bunun üzerine bina ettim. Zaten birçok şey talep üzerine geldi. Benden bunu talep ediyorlardı insanlar. Beni gecenin bir yarısı da arayabiliyorlar. Ben hiç gocunmuyorum. Severek cevap veriyorum. Gerek araç modeliyle alakalı, gerek karavan modeliyle alakalı, gerek bölgeyle alakalı, gerek karavancılık park alanlarıyla alakalı birçok sorular soruyorlar. Ben deneyimlediğim her yeri, bilgisini hiç çekinmeden veriyorum. Bu insanların
onlardan keyif aldığını, karşılığını aldığını görmek de beni mutlu ediyor. Yani bunun tarifi mümkün olmayan, maddeyle karşılığı olmayan bir haz, keyif, insan biriktirmek, dost biriktirmek, bu dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek asıl gayemiz. Para her zaman ikinci planda. Biz giderlerimizi her türlü zaten karşılıyoruz bir şekilde. Yani çok fazla bir giderimiz yok açıkçası yani. Biz gerek alışveriş yaparken, gerek harcarken ihtiyaçlarımızın dışında karbon ayak izimizin artmaması açısından bu bilinçte yaşıyoruz yani zaten. Hiç böyle gelip de seninle yolculuk yapıp bu hayatı görüp ya bu hayat bize göre değilmiş diyen oldu mu? Çünkü bu da bir hizmet. Çünkü bu işler çok pahalı işler. Bir sürü para harcayacak insan. Belki de alacak, deneyimleyecek. Hiç sevmeyecek, bana göre değilmiş, zormuş diyecek ve vazgeçecek. Evet. Ama bunu yapmadan önce seninle bu geziyi yaptığında Evet. o parayı harcamadan daha ufak bir bedel, çok küçük bir bedel ödeyerek satın alma yanında belki bu hayatı deneyimleyecek. Hiç böyle bir olay, örnek var mı? Şu şekilde oldu. Karavan alma niyetleri var. Zaten memnun olmama durumları hiç olmadı. Aksine daha çok memnun olma durumları oldu ve imkanları ve vakitleri olsa daha fazla benimle kalmak istiyorlar. Gerek bilgi konusunda hiçbir zaman çekinmeden bütün bilgilerimi paylaştığım için ve zaten biz artık böyle dost oluyoruz. Sohbetlerimiz her daim devam ediyor. Bir ihtiyaçları olduğunda, bir sorular olduğunda her zaman arayabiliyorlar beni. Büyük bir karavan alma niyeti oluyor. Aslında onun daha küçük, kompakt böyle bir, belki Transporter'ın karavana dönüştürülmüş hali California, belki başka bir minibüs gibi bir karavan ihtiyacı olduğunu anlayabiliyor. Kimisi de diyor ki yok ben çocuğum var, bu bana göre değil, ben küçük düşünüyordum ama işte 750 kilogram altı bir karavan düşünüyordum ama bana göre değilmiş, daha büyüğüne ihtiyacım varmış diyor. Yani para kayıplarından kurtarıyorsun insanları aslında. Tabii yani bu şöyle bir şey, yani bir aslına bakarsanız bir ev yaptırmak gibi bir şey yani. Tekerleği var bunun. Hangi donanıma ihtiyacınız var bunu belirliyorsunuz. Benim nasıl bir tatil alışkanlığım var? Benim nasıl bir karavan hayatı yaşama isteğim varmış aslında keşfediyorsunuz. Belki sizin karavanda Mover'a ihtiyacınız yok veya belki mutfakta filanca donanıma ihtiyacınız yok ve hiç çanak antene ihtiyacınız yok. Güneş panelinizde 2 tane 3 tane olmasına gerek yok. Bir tane olsa yeterli belki. Akünüzün işte amperi vesaire, ne bileyim ATC savrulma sistemi ya da birçok özellik var. İşte tüpümün alügaz olmasına gerek yok veya var. Kullanım alışkanlıklarınız, karavan hayatından beklentiniz. Yılda kaç gün bu hayatı yaşayacaksınız? Sürekli mi? 10 gün mü? Bir ay mı? Veya her hafta sonu mu? Arada gelip gideceğim mi? Yani bunu seçmenize %99 oranında bütün bilgimle ve samimiyetimle cevap veriyorum ve aynı zamanda Türkiye'deki bu işi yapan birçok ünlü isimle ve distribütör firmayla da iletişim oldukları için sağ olsunlar her konuda destekliyorlar. Ben de onları destekliyorum. Bu bilgileri paylaşarak onlara yönlendirmeler yaparak doğru aracı, karavanı almalarına yardımcı oluyorum. Sektörün danışmanısın yani. Denilebilir. İnsanlara para ve zaman kaybından kurtarıyorsun insanları. Çok teşekkür ediyorum sana. de Herkes teşekkür adına çok teşekkür ediyorum. Muhteşemsin. Biraz daha detay verebilir misin ya Furkan? Kaç kişi gelebiliyor? Mesela bir seferde kaç kişiyi götürebiliyorsun? Bir kişi mi, 3 kişi mi, aile mi? Var mı böyle bir kıstaslar? Evet, karayollarının vermiş olduğu bazı yasal zorunluluklar var. Bir de aynı zamanda kapasite durumumuz söz konusu. Benim çekme karavanım 4 kişi kalabilme kapasitesine sahip. 2 ebeveyn yatağı, 2 yatağa dönüştürülebilir U oturma grubu. Toplamda 4 kişi konaklayabiliyor. Aynı zamanda aracımla da 4 kişiyi seyahat ettirebiliyorum. Gerek yurt içi gerek yurt dışı tüm dünyaya hizmet verebiliyoruz. Bunun için belli bir sistem var. Onun gereklilikleri yerine getirilerek ne gerekiyorsa bize yapıyoruz. Evet, detayları sana iletişime Tabii bana geçip iletişim hani o kurarlarsa. Mavi Tur'daki bir paylaşımım vardı. Hani valizini al gel. Aynen. Her şey var değil mi? Tabak, çanak, çatal, bıçak her şey var değil mi? Evet. Sistemde. Sadece kişisel eşyalarını alıp gelmeleri yeterli. Karavanımızda mutfak, banyo, havlu, nevresim, çarşaf, yastık, geldiğinizde yanınıza taşırken büyük yük olacak ne varsa her şeyi ben bulunduruyorum. Doldurulabilir TÜV onaylı 2 tane Alugaz marka tüpümüz de var. Gidip yakıt istasyonundan yasal bir şekilde dolduruyoruz. Karavanımı çektiğim aracımın arkasında 400 litre su depom var. Su depomuzu da dolduruyoruz. Ve aynı zamanda kişilerin kamp yapmak istedikleri yerde, doğada herhangi bir yerse, kamp alanı dışındaysa o tarz işlemlerle kendileri uğraşmıyorlar. Yani kaset boşaltımı, su doldurması, içeride bir sorun olduğunda çözülmesi, bunlarla uğraşmıyor. Onlar tatillerine odaklanıyorlar, bu keyfi yaşıyorlar. Ben gereken desteği sağlıyorum. Aynı zamanda kişiler mesela şu şekildedir. Siz karavan kiralamak isterseniz A noktasına gitmek durumundasınız ve o noktaya gittiğinizde karavan teslim aldığınızda süreniz başlar. Sonraki gideceğiniz noktaya, gideceğiniz mesafede de kiralama yapmış oluyorsunuz. Dönerken de yapmış oluyorsunuz. Yani örnek veriyorum 2 gün yol sürdüyse, 2 gün de dönüş yolu sürdüyse 4 gün zaten yolda geçiyor ve karavana konaklamaya başladığınız zamanda da bir tanıma süreci oluyor. Birisinin size anlatması ve bu şu şöyle kullanılır, bu böyle kullanılır, şunu şöyle yaparsanız dikkat ederseniz sorun çıkmazı ben anlatıyorum. Kısa bir briefing veriyorum ve 7/24 her zaman desteğindeyim ya. Desteklerinde oluyorum zaten yanlarında.
Yani daha ne olsun ki? Bir insan tatilde daha ne bekleyebilir ki? Hem karavandasın, Evet. hem o hayatı yaşıyorsun, hem de birisi sana hizmet veriyor, şoförlüğünü yapıyor. Evet. Bu tarz zor durumları ve o badireleri senin atlatmanı sağlıyor. Evet. Ve aynı zamanda da bir danışman yani ve Evet. senin yanında sürekli. Harika. Yani bu süreçte çok kısaca şundan bahsedeyim. Bir misafirim bu hayatta. Şu an İstanbul'a geldik. Yani İstanbul'dayız birlikte. İstanbul'a gelme sebebim onlar. Normalde genelde Ege, Akdeniz bölgelerini, İç Anadolu bölgelerini, Doğu Anadolu, Karadeniz bu civarlardayız sürekli. Transit geçiş kampları da yapıyoruz. Yani ille bir yere konaklamak zorunda değiliz. Hareket halinde kamplarımız da oluyor. Buradaki kaldığımız ailemiz normalde kiralama yaptıktan sonra bir 15 günlük bir kiralama yaptılar. İşte akşamları gelip çay içeriz, geri evimize döneriz düşüncesiyle gelmişler. Ortamı gördüler, karavanın ambiyansını, temizliğini, titizliğimizi, iletişimimizi gördüler, bilgileri gördüler ve bir aya çıkarttılar ve artık karavanda kalma kararı aldılar. Hayatlarına dokundun insanlar. Evet. Temizlik dedin, o ilgimi çekti. Sterilizasyon ve dezenfektasyon konusunu nasıl yaptırıyorsun? Bir şirketle mi çalışıyorsun? Tabii Türkiye'nin her noktasında temizlik işlerimizi çözdüreceğimiz, güzel bir şekilde işini hakkıyla yapan dostlarımız, tanıdıklarımız var. Bütün temizliğimizi yapıyorlar. Gerek sarf malzemesi olarak kullandığımız eşyalarımız, havlu, nevresim, çarşaf, yastık kılıfı vesaire gibi. Gerek diğer temizlikler. Zaten biz de işin içerisindeyiz. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Olması gereken en iyi şekliyle bu işi de çözüyoruz. En güzeli de şu, sen işin başındasın bir Evet. kere. Denetlemesini sen kendin Evet. bizzat yerinde yapıyorsun. Bu işin zorlukları ve en keyifli yanları nedir senin için? Bu işin hiçbir zorluğu yok. Çünkü ben bu hayatı severek yaşıyorum, keyifle yaşıyorum. İnsanların hayatlarına dokunmak hoşuma gidiyor. En büyük keyif de bu zaten. Amacımız sadece para kazanmak değil. Evet, hayatımızı idame ettirmemiz için gelir kaynağı kapısı olarak da bir alternatif oldu benim için. Ama ben zaten tam zamanlı bu hayatı yaşıyorum. Benim kadar özgür yapamayabilirler insanlar. Çok doğal. Herkesin yaşam tarzı, iş hayatı, aile biçimi, kişi sayısı çok farklı. Ama herkes için bir seçenek var, olabilirliği. Benim açımdan çok keyifli ve sürekli yaşayabileceğim insanlarla veya zaman zaman iletişim kurabileceğim insanlarla bu hayatı çok keyifli bir şekilde devam ettiriyorum. Ve her senin konuğun olan insandan da besleniyorsun. Evet. Ondan bilgi alışverişi yapıyorsun. O senden bir şey alıyor. Sen ona bir şey veriyorsun. Kesinlikle. Ve çok güzel bir harman oluyor. Yani aslında insan olmanın en güzel En güzel. yanlarından biri bu. İletişim kurabilmek ve mutlulukları güzel bir şekilde birlikte yaşamak ve yaşayıp gitmek diyeyim. Kesinlikle. Çok şey öğreniyoruz. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz insanlarla. Fiyat sormuyorum. Çünkü bu video burada yıllarca duracak. O yüzden şu anda bugün konuştuğumuz fiyat birkaç yıl sonra anlamsız olabilir. Seni zor durumda bırakabilir. O yüzden iletişim bilgilerini veriyorum. Her daim seni arayıp bilgi alabilirler. Tabii. Hedeflerin neler? Hedeflerim doğduğum gibi yaşayarak ölebilmek. Bu dünyaya hepimiz ağlayarak geldik. Hepimiz gülerek yaşayalım ve öldüğümüz gün herkes ağlarken biz de gülebilelim. Keyifle, mutlulukla bu hayatı sürdürebilelim. Birbirimizin hayatına dokunabilelim. Bu dünyayı yaşanabilir bir halde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapabilelim. Kısaca bu diyebilirim. Peki senin hayat felsefen nedir? Mutluluk ve huzur için yapmış olduğun prensipler ve yöntemlerin neler? Bir defa kesinlikle tükenebilir ne varsa bunlardan beslenmiyorum. Tükenmez ne varsa bunları bulmaya çalışıyorum. Hayatın bir manası olduğunu ve bu manayla anlam bulduğumuzu düşünüyorum. Herkes için bu farklı olabilir. Ucu bucağı olmayan sonsuz bir konu. Ama ben sohbetimizin ortasında bir şey söylemiştim ya. Yani varlığını bulmaya çalışan insanlar her daim yok olmuşlar. Ve bu hırsla hüsrana uğramışlar, zarar görmüşler. Ama hiçliğini bulmaya çalışan insanlar, yokluğunu bulmaya çalışan insanlar ki hepimiz öldükten sonra yok oluyoruz. Hatırlanmıyoruz bile. Ama hatırlanabilecek bir şeyler yaptığımızda insanların hayatına dokunacak, insanlara sürekli fayda sağlayacak. Bu bir bilgi de olabilir, bir eser de olabilir. Böyle şeyler yaptıktan sonra veya bir vizyon da olabilir, düşünme biçimi de olabilir, tarz olabilir. Kattıktan sonra Ölümsüzlük aslında. aynen ölümsüzlüğe ermiş oluyoruz. Yani mana kısaca bu diyebilirim. Sohbetimizin sonu gelmez. Videonun sonu gelmez konuşmak istesek. Yani şöyle diyebilirim aslında bak mesela kısaca. Hala hazırda içinde bulunduğumuz zaman diliminden bahsedelim. Hepimiz pandemi yaşadık, deprem yaşadık öyle değil mi? Yani Evet, çok ben acılar depremin yaşadık. olduğu günden itibaren deprem bölgesindeyim. Antakya'da Biliyorum ya, çok biliyorum. zaman geçirdim. Karavanımla gittim oraya. İnsanlara faydalı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Ama tabii ki herkese yetemedik. Herkese bir fayda sağlayamadık ama sağlamaya çalıştığımız kadarıyla bir şeyler yaptık. Gözümün önünde olan bir an var. Hatay'da bir aşktır lema diye sosyal medyada birçok paylaşımda bulundum. İnsanlara bir şeyler hissettirsin, harekete geçsinler düşüncesiyle. Çok güzel, çok tatlı, keyifli bir kızımızdı. Küçük bir kız çocuğumuz.
Ben aracımla birlikte yardım malzemelerini lojistik merkezlerinden alıp AFAD gönüllüsü olarak insanlara dağıtımını sağlarken köy köy, çadır kentlerde, konteyner kentlerde vesaire sağlarken kız çocuğu Lema geldi yanıma, ayağı çıplak, benden ayakkabı istedi. O an yeri böyle yarıp, göğü yarıp çıkartıp ayakkabı veresim geldi. Yoktu yanımda, yapamadım. Ailesini buldum. Aile fertlerinin hepsini tanıdım. Kişi sayılarını, bütün özelliklerini aldım. Hem bütün eşyalarını, gıda malzemelerini tedarik ettim. Ayakkabı buldum ama bulamadım ayakkabı. Tabii ki bu işin peşini bırakmadık. Günler geçti, bulduk şekli ayakkabı. Ama beni çok etkiledi ve ben o saniyeden sonra şöyle yapmaya karar verdim. Herkes evet bir şey yapmaya çalışıyorum. Küçük küçük bir şeyler yapabiliyorum. Biraz daha böyle özele inmeye çalıştım ve o kişilerle biraz daha fazla ilgilendim. Yani dedin ya hayatta hani ne yapabiliriz? Nedir bunun amaç, mana? Hayatlarımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Bunun için farklı iş modelleri geliştiriyoruz. Ama bunu sadece para kazanmak amaçlı değil. İnsanlar eninde sonunda hayatlarının son bulacağını, eninde sonunda sağlıklarının gideceğini belki. Tabii ki gitmemesinden yanayız. Gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Veya bir depremle, bir pandemiyle hayatlarının alt üst olabileceğini bilmeliler. Ona göre herkes birbirine saygı, sevgi, hoşgörü, sadece zor günde değil, iyi günde de yapmalı ki onun kıymeti daha iyi anlaşılsın. Furkan, yolun açık olsun. Çok teşekkür İyi ederim. ki bugün bir tesadüf eseri karşılaştık. Evet. Yollarımız kesişti. Evet. Zaten daha önceden konuşmuştuk, tanışmıştık, telefonla konuşmuştuk. Evet. Ama bugün burada karşılaşmayı hiç ummuyordum. Ben de çok spontan gelişti ama çok da güzel gelişti. Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Hikayeni dinledikten sonra dostlarımızla da paylaşmak istedim. Belki bir yerlere dokunur, belki başka hayatlara da uzanır. Hem sana da bir faydası olur, hem de izleyicilerimize de bir faydası olur. Hem de karavan camiasına da bir faydası olur diye kameramı açmak istedim. Kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Tolgacığım. Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin. Teşekkür ederim. Hepimizin yolu açık olsun. Sağlıcakla kal. Çok sağ ol.